Herkese merhabalar. Ben Tuğçe. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarifte çok güzel bir pişmaniye tarifiyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Herkese kucak dolusu selam ve sevgilerimiz olsun. Tuğçe'den de duyduğunuz gibi çok eğlenerek de yaptığımız pişmaniye videosuyla sizlerin karşınızdayız. Ve hadi hep beraber videomuzun tarifine geçelim. 2 su bardağı toz şekeri tavama alıyorum. Üzerine de 1 su bardağı suyu ekliyorum. Ve 1 çay kaşığına yakın limon tuzunu daha sonra kullanmak üzere bir kenara aldım. Ocağımı orta sıcaklıkta ateşe ayarlayıp şerbetimi üzerine koyuyorum. Ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Ayrıntılı tarif için başlığa tıklayabilirsiniz. Şekerim eridi. Şimdi sürekli karıştırmama gerek yok. Arada bir karıştırmam yeterli olacaktır. Ve şerbetim orada kaynamaya başlayacakken ben de unumu hazırlamaya başlıyorum. Unum için tencereye 1 yemek kaşığı tereyağını aldım ve tereyağı eritiyorum. Arada da şerbetimi karıştırmaya devam ediyorum. Tereyağım eridikten sonra üzerine 2-2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Ben 2 su bardağı kullandım fakat birazcık daha unum fazla olsa daha iyi olacaktı bence. O yüzden sizlere tarifin açıklamasına 2,5 su bardağı un yazacağım. Unu kaşığın arkasıyla böyle eze eze kavuruyorum. Hafif rengi pembeleşti. Ve unumun kavrulması hazır. Şimdi unu ters süzgeçten eleyeceğim. Şekeriniz olmadan ununuzu hazırlamanız çok önemli. Ve pişmaniyemi yapacağım yer hazır. Tekrar şerbetime bakıyorum ve köpük köpük olmaya ve hafif de koyulaşmaya başladıktan sonra limon tuzunu ekliyorum. Limon tuzunu iyice karıştırıyorum. Şerbetim yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Şerbetinizin kıvamı çok önemli. Şerbetimin rengi gördüğünüz bu rengi aldığı zaman ocağın altını kapatıyorum. Ve altına bir buz kütlesi koyduğum yağlı kağıt serdiğim kabıma hazırlamış olduğum şerbeti dökeceğim. Yağlı kağıdı da ilk defa benim kanalımda göreceksiniz. Yağlı kağıt döktüğünüz zaman hiçbir şekilde şerbetiniz ziyan olmuyor. İsterseniz diğer videoları izleyebilirsiniz. Diğer videoda şerbetin yarısını ziyan ediyorlar ama benimki öyle olmayacak. Yağlı kağıdın üzerinden bütün şerbetimi çıkaracağım. Ve güzel bir şekilde pişmaniyemi yapacağım. Yavaş yavaş şerbetim olmaya başladı. Bakın yağlı kağıttan ne kadar güzel, soğudukça kalkıyor kendisi zaten. Tamamen yağlı kağıttan şerbetimin hepsini kaldıracağım. Bu aşamada elinizin yanmaması için dikkatli olun. Acele etmeyin. Sıcakken elinize almayın. Ve şerbetim hazır. Elimde fazla oynamadan ortasını açacağım. Ve hazırlamış olduğum unumun üzerine koyacağım. Sadece 1-2 kere böyle videoda gördüğünüz gibi dolandırıyorum. Ve unumun içerisine koyup kenarına un eklemeyi unutmayın lütfen. Sürekli üzerine un atın. Ve 8 şeklinde
sürekli dolandırarak yapıyorum. Tuğçe'm de o küçücük elleriyle sağ olsun bana çok ama çok yardımcı oldu. Videomuzu buraya kadar izleyenlerden ufak da olsa bir yorum bekliyorum. Ayrıca lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca yorum bırakırsanız bizler de yalnız olmadığımızı çok daha iyi anlarız ve sizlerin bizi izlediğini görmüş oluruz. Yavaş yavaş pişmaniyem olmaya başlıyor bu arada. Hadi yiyelim. Niye yemiyoruz? Ben şöyle kapatacağım. Artık Tuğçe'nin bütün sabrı taştı. Yemek için sabırsızlanıyor. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız? Tel tel. Harika bir pişmaniye oldu. Sizlere yakından da göstereceğim. Sizlere ufak da bir püf noktası vereceğim. Pişmaniyenizin arta kalanını böyle bir buzdolabı poşetine ve ayrıca diğer bir kilitli bir buzdolabı poşetine sıkıca koyarsanız ve buzdolabına kaldırırsanız tazeliğini günlerce koruyor. Çok güzel bir şekilde daha sonra da taze taze tüketebilirsiniz. Nasıl tel tel olduğunu daha yakından gösteriyorum. Ne? Pişmaniyemden küçük parçalar koparıp küçük kabınıza varsa bu şekilde yerleştirip şekil verip üzerine de istediğiniz fındık, fıstık bir şeyler serpmek isterseniz serpip servis edebilirsiniz. Pişmaniye videomuzun da sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.